Herkese merhaba, hoş geldiniz. Almanya ABC'si devam ediyor. Bugün yine isim konusundayız. İsim konusunda üçüncü ve son videomuzu çekiyoruz. Planladığım şekilde 3 videoda bütün içeriği tamamlıyorum. Kısaca ilk iki videoyu özetlemem gerekirse, birinci videoda ismin insan hayatındaki öneminden bahsetmiştim. Ne kadar önemli bir unsur olduğundan bahsetmiştim. İkinci videoda çocuklara isim konurken hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiğinden bahsetmiştim. Ön yargı konusundan bahsetmiştim ve telaffuz konusundan bahsetmiştim. Ayrıntılı olarak bunlara girmiştik. Ve bu son videomda detaylı bir şekilde şunu ele almak istiyorum. Almanya'dasınız, sonradan geldiniz veya burada doğdunuz ve Almanya için çok kolay olmayan bir isminiz var. Bu konuda insanların bunu telaffuz edebilmesi için bir yöntem var mı? Bunu anlatacağım. Gerçekten de bunun için bir yöntem var. Ben bu yöntemi buldum ve yıllardan beri de kullanıyorum. Bunun çok verimli ve çok kullanışlı olduğundan emin olabilirsiniz. Şimdi detaylara giriyorum. Benim ismim Almanya için hiç kolay bir isim değil. Benim ismim Cumhur. Yazılışı itibariyle göründüğünde İnsanların neredeyse tamamı bunu yanlış telaffuz ediyor. Dolayısıyla benim verdiğim yöntemin böyle bir isimde işe yaraması muhtemelen bütün isimlerde işe yarayacağının bir göstergesidir diye düşünüyorum. Umarım sizin işinize de bu yarar. Şimdi öncelikle birkaç tane kart hazırladım. Bu kartlar üzerinden örneklerle size bunu anlatmaya çalışacağım. Benim ismim Cumhur. Dediğim gibi insanlar bunu gördüklerinde Almanca fonetiği gereği bunu hemen yanlış okumaya meylediyorlar. Bir kere C harfi var içinde. C harfini gördüklerinde hemen K sesine yöneliyorlar. Dolayısıyla ondan sonrasında zaten ismin doğru telaffuz edilme ihtimali yok. Şimdi ben bunu çözmek için nasıl bir yöntem buldum? Şimdi öncelikle dil biliminde kullanılan bir şeyden bahsedelim. Dil biliminde herhangi bir kelimenin veya bir sesin diğer bir dilde nasıl telaffuz edileceğini anlatmak için köşeli parantezler kullanılıyor. Köşeli parantez içerisinde hedef dildeki telaffuzu yazabilirsiniz veya uluslararası fonetik yazımına göre onun karşılığını yazabilirsiniz. Dolayısıyla bu noktada ben bu köşeli parantez kullanımını aldım. Ve şirketteki imzamın yanına, yani ismim, soyadım şirketteki e-postaların altında yazıyor. Onun hemen yanına köşeli parantez içerisinde ismimin Almanca doğru okunması için nasıl yazılması gerektiğini yazıyorum. Şimdi size bunu örnek olarak göstereceğim. Buradaki kartta yukarıda ismim yazıyor. Altında da Almanca doğru telaffuz edilmesi için nasıl yazılması gerektiği yazıyor. Ben burada sadece ismimi yazdım. Soy ismim yok. Şirkette kullandığım imzalarda hem ismim hem soy ismim var. İkisinin de köşeli parantez içerisinde Almanca'da nasıl yazılması gerektiği bulunuyor. Yani insanlar bunu gördüklerinde kesinlikle ve kesinlikle doğru telaffuza yöneliyorlar. Şimdi kafanızda şöyle bir soru olabilir tabii. Her isim bu şekilde Almanca'da yazılabilir mi? Yazılamayabilir tabii ki. Karşılanamayacak sesler olabilir. Ama birçok isimde, yani inanamayacağınız kadar çok isimde asıl telaffuza yaklaşabilirsiniz. Bunu gerçekten örneklerle de görebiliriz. Yorumlara da yazarsanız bunlara da karşılık vermeye çalışırım. Şimdi buradaki değişimi ve yöntemin size veriminden bahsetmek istiyorum. Şimdi benim bu içerikle ilgili bir ifadem daha var tabii. Şimdi bu yöntem sadece Almanya'ya has bir yöntem değil. Yani yurt dışındaki bütün yabancılar için kullanılabilecek bir yöntem. Yani dolayısıyla içerik küresel diyebiliriz. Ben bu küreselliği nerede kullanıyorum? Şirketimiz uluslararası. Benim ismimin imzalar içerisinde, ki Outlook içinde farklı farklı imzalar oluşturma imkanınız var. Ben hem Almanca telaffuz için, hem İngilizce telaffuz için, hem Fransızca telaffuz için, hem de Çince telaffuz için birkaç tane imza oluşturdum. Ve kime
e-posta atıyorsam ona uygun olarak imzamı altına yapıştırıyorum ve gönderiyorum. Bu Almanca örneğinden yola çıkalım. Almanca fonetiğine göre yazdığım imzadan beri Almanya'daki iş kontaklarımdan hiç kimse ismimi yanlış telaffuz etmiyor. İnanamayacaksınız ama bu bir gerçek. İnsanlar sadece bazen şunu soruyorlar. Hangisi senin ismin, hangisi soy ismin diye soruyorlar. O da normal. İkisi de yabancı olduğu için kulaklarına hangisinin isim, hangisinin soy isim olduğunu çıkartamayabiliyorlar. Ama en nihayetinde yöntem tuttu. İnsanlar artık benim ismimin nasıl telaffuz edileceğini tekrar tekrar söylemesem de biliyorlar. Benim şu anki müdürüm ismimi kusursuz bir şekilde telaffuz ediyor. Herhangi bir şekilde pürüz olmadan. Eski müdürüm zamanında bu yöntemim yoktu. Dolayısıyla böyle bir şans da yoktu. Her seferinde söylemem gerekiyordu. Onun için başka bir çare bulmuştuk. Şimdi eğer böyle bir durumdaysanız insanların sizin isminizi telaffuz etmesi için böyle bir yöntem uygulayabilirsiniz. Bunu okullarda uygulamak da mümkün. İnsanlara kartlar halinde göstermek de mümkün. Eğer işe başladıysanız, şirkette çalışıyorsanız şirketteki imzanızın altına, yanına köşeli parantez içerisinde bu Alman fonetiğine göre olan yazımı veya hangi ülkede yaşıyorsanız o ülkenin fonetiğine göre yazma imkanı mevcut. Bu son derece verimli, son derece pratik bir çözüm. Bunu size garanti edebilirim. Şimdi size buradan yola çıkarak başka bir ayrıntıyı anlatmaya çalışacağım. Almanya'da kullanılan, Almanya'da bilinen bir isimden bahsedeceğim. Bu isim Sıla. Sıla ismi o kadar bilindik bir isim ki Almanya'da. Almanya'daki müfredatta kullanılan okul kitaplarına dahi girmiş vaziyette. Peki bu isim okul kitaplarına sorunsuz bir şekilde mi girmiş? Bu isim son derece sorunlu bir şekilde o kitaplara girmiş vaziyette. Neden? Çünkü bu ismin içerisinde I harfi var ve Alman alfabesinde I harfi yok. I harfi olmadığı için o kitaplara İ harfiyle girmiş vaziyette. Dolayısıyla bu isimdeki aslında problemi az çok hisseder gibi oldunuz bence. Bu ismi alan çocuklar ve bu duruma maruz kalabilecek olan isimleri olan çocuklar şöyle bir durumla karşılaşıyorlar. Mesela bu isim anne baba tarafından Sıla diye söylenirken çocuğun arkadaşları ve okuldaki etrafı tarafından Zila diye telaffuz ediliyor. Çocuk bir yerden sonra bu telaffuzu kanıksıyor. Ve çocuğun gerçekten de o noktadan sonra iki ismi olmuş oluyor. Çünkü çocuk bir yerden sonra bunun aslında Zila olmadığını söyleyecek enerjisi de kalmıyor. Dolayısıyla birçok çocuk, istisnalar tabii ki vardır ama bunu ben birebirde de gördüm. Gerçekten çevresi tarafından Zila diye çağrılıyor. Yani evde çocuğun ismi Sıla, okulda, dışarıda, arkadaşlar arasında çocuğun ismi Zila. Şimdi bu sorun yazımdan dolayı kaynaklanan bir sorun. Peki bu sorunu çözmenin bir yolu var mı? Şimdi eğer Almanya'ya sonradan geldiyseniz benim yöntemimi kullanırsanız mesela şirketteki imzanızın içerisine köşeli parantezle şu şekilde yazabilirsiniz. Sıla köşeli parantez SLA. Bunu herhangi bir Alman gördüğünde Sıla diye okuyacaktır. Ve aslında sizin hedeflediğiniz ses, hedeflediğiniz isim telaffuz edilmiş olacaktır. Şimdi buradan yola çıkarak ben başka bir şey söylemek istiyorum. Almanya'da pek olmayan bir şey bu. Hatta hiç örneğini görmedim. İsimleri aslına uygun yazmaya çalışıyoruz. Çocuklara isim verdiğimiz zaman. Bu doğru. İsimler bu şekilde korunmuş oluyor. Peki şöyle bir şey olabilir mi acaba? Acaba yavaş yavaş bazı isimlerde aslına uygun değil de fonetiğe uygun olarak yazsak acaba çocukların isimleri daha iyi telaffuz edilmez mi diye düşünebiliriz. Bunun örneklerini şu ana kadar Almanya'da görmedik ancak ben bunun uygulanabilirliğini mümkün görüyorum.
Bunu tabii farklı değerlendirecek olanlar vardır. İşte aslına uygun değil. Bu bir asimilasyon. Ben burada yeniden şu yorumu ilave etmek istiyorum. Bizim isimlerdeki amacımız ne? İsimlerdeki amacımız aslını korumak ve yazıldığı gibi korunmasını sağlamak mı? Yoksa çocukların isminin doğru telaffuz edilmesi mi? En baştaki videoda da söylediğim gibi insanların ismi bir ses. Bir ses. Farklı yazı sistemlerinde o isim farklı farklı yazılabilir. Türkçe fonetiğe göre bunu bir sıla diye okuyoruz. Almanca fonetiğe göre biz bunu sla diye okuyoruz. Dolayısıyla bunların arasında okunuş itibariyle bir fark yok. Ama yazılışları farklı. Dolayısıyla amacımızın ne olduğunu da burada anlamamız gerekiyor. Bu yazım kolaylığıyla ilgili olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Bu yöntem bu arada onlarca isim için, belki yüzlerce isim için çok rahat bir şekilde kullanılabilir. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir ayrıntı daha var. Biliyorsunuz Almanca'da sesli harfle biten heceleri uzatma alışkanlığı var. Yani Almanca'nın fonetiğinden gelen bir şey bu. Mesela bir tane örnek verelim. Sahip olmak kelimesi Almanca'da haben. Haben'ın ilk hecesi ha. Şimdi orada ha olduğu için ve ilk hecenin sonunda sesli harf olduğu için o haben diye okunmuyor. Haben diye okunuyor. Dolayısıyla uzatılıyor. Şimdi o a'dan sonra gelen sessiz harf neyse onu çiftleme durumu olduğunda oradaki hece kısalıyor. Yani bu fonetik ayrıntıyı bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu fonetik ayrıntıdan yola çıkarak siz heceleri kısa ya da uzun okutabilirsiniz. Köşeli parantez içerisindeki ayrıntılardan bahsediyorum. Mesela bu sondaki 2R'ye dikkat edin. Ben buraya 1R yazsaydım bu aynı şekilde okunmazdı. 2R yazdığımda burayı kısa okumak zorunda. Çünkü hur ikinci hece urla bitiyor. Oranın uzamaması gerekiyor. Tek R yazarsam ben Alman fonetiğine göre orası uzar veya açılır. Dolayısıyla telaffuz yanlış olur. Bu farklı farklı isimler için de aynı şekilde geçerli. M'lerin çiftlemesinde, N'lerin çiftlemesinde, R'lerin çiftlemesinde gibi bunun çok örneği var Almanca'da. Yani bu köşeli parantez içerisindeki fonetik yazımda bu ayrıntılarla birlikte birçok ismi gerçekten asıl telaffuzuna yaklaştırabilirsiniz. Bunun dışında aklıma gelen bir ayrıntı daha var. O da içerisinde V harfi olan isimlerin tabii ki Almanca'da birçok yerde F ile telaffuz edilecek olması. Orada da dikkat etmek lazım. O V'lerin yerine köşeli parantez içerisinde W kullanmak gerekiyor tabii. Bunun gibi ayrıntılar. Ama dediğim gibi eğer yorumların içerisine örnek isimler yazarsanız onlarla ilgili de yorumlarımı ve cevaplarımı size iletmeye çalışırım. Umarım bu video sizin için çok faydalı olmuştur. İsim konusuyla ilgili olarak bütün videoları bu şekilde tamamlamış olduk. Bilgilendirici bir konu olduğunu düşünüyorum. Çok önemsediğim bir konuydu isim konusu. Umarım sizin için, çocuklarınız için, etrafınız için, tanıdığınız yabancı kökenler için faydası olur diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın, yorum yazmayı unutmayın ve kendinize çok iyi bakın diyorum.